Bu çöreği yaptığınız zaman evinizi, mutfağınızı mis gibi kokular saracak. Lezzetini anlatamam. Gerçekten muhteşem oluyor. Yapımı da oldukça basit. Hemen yapımına geçiyorum. Çöreğimizin yapımına hamurunu yoğurmakla başlayalım. Uygun bir yoğurma kabına 1 su bardağı su, 1 su bardağı süt, 1 tatlı kaşığı toz maya ve 1 tatlı kaşığı toz şekeri alıp şeker ve maya eriyene kadar karıştırıyorum. Daha sonra içerisine 4 su bardağı un ve 1 tatlı kaşığı da tuzu ekleyip önce kaşıkla hamuru toparlıyorum. Daha sonra elimle yoğuruyorum. Un miktarı her zaman farklılık gösterebilir. Ben bu tarifimde toplamda 4 su bardağı un artı 1 yemek kaşığı kadar un kullanmış oldum. Ben sizlere hamurun kıvamını göstereceğim. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur yoğuracağız. Yaklaşık 4 dakikadır hamuru seri bir şekilde yoğurdum. Hemen sizlere kıvamını yakından da göstermek istiyorum. Kıvamı bu şekilde olmalı. Yumuşak ve ele yapışmayan bir hamur. Hamurumuz artık hazır. Hemen üzerine şöyle 1 tatlı kaşığı kadar sıvı yağ gezdirip üzerini kapatacağım ve 1 saat kadar mayalanmasını bekleyeceğim. Bu arada hemen kullandığım un miktarını da göstereyim. 4 su bardağı unu eklemiştim. 5. su bardağından da yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar kullandım. 1 saatin sonunda hamurum güzelce mayalanmıştı. Elimi yağlıyorum ve hamurun havasını alıp toparlıyorum. Tezgaha biraz un serptikten sonra hamuru tezgaha alıp tezgahta da biraz toparlayalım. Daha sonra üzerini kapatalım. Kenarda biraz dinlensin. Biz de bu arada iç harcını yani sosunu hazırlayalım. Sosu için 100 gram eritilmiş tereyağı. Tereyağını eritip soğuttum. Tereyağının içerisine sarımsakları ekleyeceğiz. Ben ezerek ekliyorum. Yaklaşık 4 diş sarımsak ekledim. Dilerseniz havanda döverek de ekleyebilirsiniz. 5 dal maydanoz, 7-8 dal da dereotunu ince ince doğrayıp onu da içine ekliyorum. Ve yarım çay kaşığı kadar da tuzu ekleyip tüm bu malzemeleri güzelce karıştırıyorum. İç harcımız yani sosumuz için gerekli olan malzemeler bu kadar. Daha sonra üzerine sadece kaşar peyniri rendesi serpiştireceğiz. Hamurumuz da yaklaşık bir 10 dakika kadar dinlendi. Hemen tezgahı biraz unluyorum ve bir merdane yardımıyla kare olacak şekilde hamuru açabildiğim kadar, büyütebildiğim kadar büyütüyorum. Çörek için 100 gram kadar tereyağı kullandım. Dilerseniz 50 gram tereyağı, 50 gram da zeytinyağı olarak yağını ayarlayabilirsiniz. O şekilde de yapıyorum. Çok lezzetli oluyor. Hamuru açtım, büyütebildiğim kadar büyüttüm. Kenarlarını, yamuk olan kısımlarını da elinizle çekiştirerek düzeltebilirsiniz. Hamuru bu şekilde açtıktan sonra sosumuzu kaşık kaşık hamurun her tarafına dökelim. Daha sonra da kaşığın ters tarafıyla hamurun her tarafına yayalım. Bu yeşilliğin içerisine dilerseniz 3-4 dal taze soğanı da ince ince doğrayıp ekleyebilirsiniz. Gerçekten muhteşem oluyor. Bu çörek piştiği zaman evi mis gibi kokular sarıyor. Ben bunun her versiyonunu yapıyorum. Bu defa da rulo şeklinde sarıp dilimleyeceğim ve o şekilde pişireceğim. Tüm sosu hamurun üzerine yaydıktan sonra sosun üzerine de biraz kaşar peyniri rendesi serpiştirdim. Bu şart değil. Seviyorsanız elinizde varsa kullanabilirsiniz ama yoksa hiç peynir kullanmadan da yapabilirsiniz. Ya da farklı peynirleri de kullanabilirsiniz. Peyniri de serpiştirdikten sonra görmüş olduğunuz gibi rulo şeklinde sarıyorum. Tüm hamuru bu şekilde sardıktan sonra 2-3 parmak kalınlığında hamurumuzu dilimleyeceğiz. Şimdi burada sizlere küçük bir ayrıntıyı da söylemek istiyorum. Benim hamuru açtığım masa büyük, geniş olduğu için ben tek bezeyi açarak yaptım. Eğer masanız küçükse, yeriniz darsa hamuru 2 beze halinde yapıp yine aynı şekilde açıp sarabilirsiniz. Yani masanızın büyüklüğüne göre de bezelerinizi ayarlayabilirsiniz. Hamuru rulo yaptıktan sonra 2-3 parmak kalınlığında hamur kartıyla dilimliyorum ve pişirme kağıdı serili fırın tepsisine diziyorum. Tüm
Hamuru tepsiye dizdikten sonra üzerlerine böyle bastırıyorum. Daha sonra da biraz kaşar peyniri rendesi serpiştireceğim. Yine kaşar peyniri dökmek şart değil. Seviyorsanız üzerine biraz serpiştirebilirsiniz. Pişerken görüntüsü çok güzel oluyor. Çöreklerimiz pişmeye hazır. Önceden ısıttığım 180 derece alt üst ayar fırında üzeri nar gibi kızarana kadar pişiriyorum. Benim fırınımda 35 dakikada pişti. Pişme süresi herkesin fırınında farklılık gösterebilir. Lütfen buna dikkat edelim. Bu arada bir bezeyi 2 beze yapıp sosunu peynirini içine ekledikten sonra rulo yapın. Streç filme sarın, buzluğa atın. Dilediğiniz zaman çıkartıp buzlu bir şekilde de dilimleyip pişirebilirsiniz. O da büyük bir kolaylık sağlıyor. Ve çöreğimiz hazır. Bunu ister kahvaltıya yapın, isterseniz çay saatlerinize yapabilirsiniz. Kokusu ve lezzeti gerçekten muhteşem oluyor. Bu tarifimi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Denedikten sonraki yorumlarınızı merakla bekliyorum. Beni buraya kadar sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere.